Adem ve Havva'nın evlatları yeryüzünde hayli çoğaldılar. Evlatları, evlatlarının evlatları büyük bir millet oldular. Zamanın geçmesiyle insanlar kendilerini yaratan Allah'ı unuttular. Elleriyle yaptıkları taştan putlara tapar ve ibadet eder oldular. Bu putlara kendilerine fayda ve zarar verir, birer tanrı gibi inanıyorlardı. O zaman Allah onlara kendilerini yaratan tek bir Allah'a ibadet etmelerini öğretmesi için Nuh peygamberi gönderdi. Ataları Adem'i, anaları Havva'yı da kendilerinden daha önce o yaratmıştı. Yeryüzünde ne varsa hayvan, bitki, su hep onun insanların faydası için yarattığı şeylerdi. Düşündükleri aklı, gördükleri gözü, işittikleri kulağı, konuştukları dili, kokladıkları burnu, yürüdükleri ayakları, iş yaptıkları elleri hep o vermişti. Onlar için güneşi, ayı, yıldızları, gökteki ve yerdeki her şeyi o yaratmıştı. Nuh milletinin toplu bulundukları bir yerde onlara "Ey milletim" dedi. "Bu putları ellerinizle siz yaptınız. Bildiğiniz gibi bunların aslı taştır. Sanki bunlar tanrıymış gibi ibadet ediyor ve onlara secde ediyorsunuz. Ey milletim, sizi yaratan Allah'tır. Size rızık veren O'dur. Çünkü O toprağı ekmeniz, hayvanları beslemeniz, avcılık etmeniz için size güç ve kuvvet vermiştir. Tatlı sular içesiniz diye gökten yağmur indirmiştir. Onun varlığına, birliğine inanınız ve ona ibadet ediniz. Faydası ve zararı olmayan şu putlara tapmaktan vazgeçiniz. Ey milletim, Allah rızası için ben size öğüt veriyorum. Sizden bir menfaat beklemiyorum. Bu öğüt ve nasihatim için sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Bu sözleri dinleyen insanlardan bazıları o zaman düşündüler. Çok doğru söylüyor dediler. Bu sözler makul sözlerdir. Hakikaten bu putlar ne hareket ediyor ne de konuşabiliyorlar. Nasıl tanrı olurlar? Bir taş parçası asla tanrı olamaz. Başkaları ise hayır, hayır dediler. Bunlar bizim tanrılarımızdır. Onları asla bırakamayız. Nuh'un sözüne inananlar fakir ve iyi insanlardı. Onu doğruladılar ve izinde gittiler. Putlara tapmayı terk ettiler. Doğru yola döndüler ve ibadetlerini Allah'a yaptılar. Ama Allah'ın verdiği nimetlere nankörlük eden kibirli mağrur zenginler, "Bu Nuh da kim oluyormuş? Biz onun sözünü dinlemeyiz. O kıymeti olmayan fakir bir adamdır. O Mecnun'un biridir" dediler. Ertesi gün Nuh o mağrur zenginlerin yanlarına vardı. Onlara putlara tapmaktan vazgeçmelerini ve Allah'a ibadet etmelerini söyledi. Bazıları ona, "Ey Nuh, sen delirdin mi? Söylediğin bu boş sözler nedir böyle? Düne gelinceye kadar senden böyle sözler duymamıştık. Sen akıllı bir adamdın. Sana ne oldu?" dediler. Nuh onlara, "Ben Mecnun değilim" dedi. "Allah beni sizi doğru yola davet etmem için size peygamber gönderdi. Çünkü siz yaratanınızı unuttunuz. Ona ibadet etmeyi terk ettiniz. Ellerinizle yaptığınız putlara tapıyorsunuz." İçlerinden biri atıldı. Şöyle söyledi: "Ey Nuh, niçin Allah içimizden seni seçti? Sen fakir bir adamsın. Bizden üstün bir tarafın yok ki tutsun da seni
bize peygamber göndersin. Nuh onlara, ben fakir isem ne olur? Fakirlik ayıp değil. Ben özü sözü doğru, temiz kalpli bir insanım. Allah'a bağlıyım. Allah iyi insanları, kendisine bağlı olanları sever. Eğer siz benim sözlerimi dinlerseniz Allah sizi de sever, cennete koyar. Sizi yaratan O'dur. Bu hayatınızı O'na borçlusunuz. Yine O'na teslim edeceksiniz. Sonra kıyamet günü tekrar canlanacak, dirileceksiniz. Başka biri, beni dinle ey Nuh dedi. Seni tasdik etmemizi ve izince gitmemizi istiyorsan şu etrafında toplanan fakirleri yanından kov. Biz o fakirlerle bir arada olmaktan hoşlanmayız. Biz zengin ve üstün adamlarız. Nuh cevap verdi. Fakirlerin ne günahı vardır? Onlar iyi ve samimi insanlardır. Allah iyi ve samimi insanları sever. Suçsuz kimseleri ben nasıl kovarım? Bu günah değil mi? Bunun üzerine kavmi ona, öyleyse bizden uzak dur. Bir daha bizim yanımıza gelme. Konuşacağım diye boşuna uğraşma. Lakin Nuh yine onlara hakikatleri söylemekten geri durmadı. Zaman zaman yine onların yanına gitti. Nasihat ve öğütlerde bulundu. Bir defasında onlara, ey milletim, Allah'ın gazabına, azabına çarpılırsınız diye korkuyorum. Ben de sizden biriyim, size acıyorum dedi. Bu defa ise hiçbir cevap vermediler. Sanki kendilerine söylenmiyormuş gibi duymazdan geldiler. Beni fakir diye saymıyorsunuz. Size mal ve servet veren, bunca rızık ihsan eden Rabbinize saygı gösterin. Ondan utanın. Bakın size evlat vermiş, sıhhat vermiş, kuvvet vermiş. Bir şey demediler ama bu defada Nuh'un yüzünü görmemek için elbiselerinin ucuyla yüzlerini kapadılar. Onu dinlememek için parmaklarının ucu ile kulaklarını tıkadılar. Nuh yanlarından uzaklaşırken sesini yükseltti, şöyle haykırdı. Ey kavmim! Üzerinize gelecek çok korkunç bir günün azabından korkuyorum. Allah'ım azabı tepenize inmezden önce beni dinleyin ve bana itaat edin. İyice daralmışlardı. Yüzlerini açtılar. Kin ve intikam nazarlarını ona çevirerek, ey Nuh, çok oldun artık. Bizimle mücadeleni artırdın. Bizi azapla tehdit ettin. Git korkunç azap diye korkuttuğun şeyi getir de görelim. Bir daha yanımıza gelirsen ölünceye kadar seni taşlayacağız dediler. Sonra da birbirlerine döndüler. Tanrılarınıza ibadet etmeyi bırakmayınız. Veddi, Süvai, Yegusi, Yeuku ve Yesri terk etmeyeceksiniz dediler. Daha sonra da dağılıp gittiler. Bu saymış olduğum isimler Nuh peygamber zamanında puta tapanların taptıkları putların mühim isimleridir. Nuh mahzun ve kederli olarak oradan ayrıldı. Yüzünü Allah'a döndürdü. Milletinden şöyle şikayet etti. Ey Rabbim dedi. Ben kavmimi gece gündüz senin yoluna davet ettim. Fakat benim davetim sadece benden uzaklaşmalarını artırdı. Ben senin onları bağışlaman için kendilerini her ne zaman davet ettim ise parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler. Ayak dirediler. Büyüklük tasladılar. Sonra ben onları bütün gücümle hakka çağırdım. Sonra onları açıktan açığa, gizliden gizliye de söyledim. Rabbinizin sizi bağışlamasını dileyin dedim. O çok bağışlayıcıdır. Bağışlamanızı dileyin ki size gökten bol bol yağmur indirsin.
Sizi mallar ve oğullarla takviye etsin. Sizin için güzel bahçeler yaratsın. Irmaklar akıtsın. Ne oluyorsunuz da Allah'ın sizi vakarlı ve şerefli yapmasını istemiyorsunuz? Halbuki sizi bir takım merhalelerden geçirerek O yaratmıştır. Allah'ın göğü 7 kat üzerine nasıl yarattığını görmez misiniz? Onlardan ayı bir nur yapmış, güneşin de ışık saçmasını sağlamıştır. Allah sizi yerden ot bitirir gibi yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yine oradan bir çıkarışla çıkaracak. Yeryüzünde dolaşabilmeniz, orada yol ve geniş geçitlerden geçebilmeniz için yeryüzünü size yayan O'dur. Nuh, Rabbim, bunlar bana baş kaldırdılar ve malı, çocuğu kendisine sadece zarar getiren kimselere uydular. Birbirinden büyük hile ve tuzak kurdular, dedi. Onlar insanlara, sakın tanrılarınızı bırakmayın. Veddi, Süvai, Yegüsi, Yeuk'u, Nesri asla terk etmeyin dediler. Böylece birçoğunu baştan çıkardılar. Rabbim, sen bu zalimlerin sadece şaşkınlıklarını artır. Nuh, Rabbim dedi, yeryüzünde yurt tutan bir kafir bırakma. Eğer sen onları bırakırsan, kullarını doğru yoldan saptırırlar. Onlar sadece kötü ve kafir evlatlar doğururlar. Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkek ve kadınları sen bağışla. Yalnız zalimlerin helakini, felaketini artır. Nuh peygamberin bu yoldaki duasını Allah kabul etti ve Nuh'a, ey Nuh dedi, sen üzülme, bu sana yapılan hakaretlerden dolayı canını sıkma, ben o kafirlerin hepsini suda boğacağım. Öyle bir sel felaketi vereceğim ki senden, senin yakınlarından ve seninle birlikte iman edenlerden başka hiç kimse kurtulamayacak. Allah Nuh'a çok büyük bir gemi yapmasını ve yaptığı o kocaman gemiyle ne yapacağını bildirinceye kadar beklemesini emretti. Nuh gemi yapmasını bilmediği için Allah ona nasıl bir gemi yapacağını öğretti. Nuh ormana gitti. Kocaman kocaman ağaçları kesmeye başladı. Kestiği ağaçlardan tahtalar yapıyor, onları temizliyor, parça parça kesiyor ve birbirlerine ekliyordu. O bu gemi işiyle uğraşırken milletinden olup da ona inanmayan inkarcılar onun önünden geçerler, alaylı alaylı ona gülerlerdi. Ey Nuh, ne oldu sana? Bize söylediğin o sapık sözleri söylemez oldun. Şimdi de gemi yapıyorsun. Galiba marangozluk sana peygamberlikten daha kazançlı geldi derlerdi. O da onlara, bekleyin, yakında öğreneceksiniz derdi. Buna benzer sözlerle onunla alay ederler, Mecnun diye bağırırlardı. Biz dememiş miydik bu adam Mecnun'dur? İşte bir gün ben peygamberim diyor. Bir gün sonra da tutuyor, marangozluk yapıyor. Nuh gemi yapma işini tamamlayınca Allah ona hayvan, kuş, kurt, yılan gibi cinslerin her birinden gemiye birer çift almasını, sonra da kendisinin, yakınlarının kendisiyle beraber Allah'a inananların içine girmesini emretti. Çünkü Allah yeryüzünü kaplayacak, pek büyük bir tufan gönderecek. Geminin içinde olanlardan başka kimse kurtulamayacaktı. Nuh bütün hayvan cinslerinden dişi erkek birer çift toplamaya başladı. Deve, at, inek, keçi, arslan, kaplan, kurt, tilki,
Fil, zürafa, ceylan, maymun, tavuk, güvercin, kaz, ördek, horoz, serçe, karınca, baykuş, atmaca, karga, yılan, kaplumbağa, örümcek, akrep, böceklerin çeşitleri, hulasa yeryüzünde olan bütün canlı mahlukun cinsinden erkekli dişili birer çift topladı. Her çift için gemide bir de yuva yaptı. Bu hayvanların yiyeceklerinden ve içeceklerinden de birçok yiyecek ve içecek, tatlı su depo etti. Yerde biten ağaç ve buğday gibi bütün toprak mahsullerinin tohumlarından da aldı. Son gün Nuh, yakınları ve beraberindeki iman edenler, yalnız eşi hariç, çünkü o kafirlerden olmuştu, gemiye girdiler. Allah'ın emri gereğince geminin kapılarını, pencerelerini kapadılar. Biraz sonra pek şiddetli bir fırtına başladı. Gök karardı, şimşekler çaktı. Gök gürültüsünden başka bir şey duyulmuyordu. Gökten bardaktan boşanır gibi yağmurlar boşandı. Yerden sular fışkırdı. Ortalık korkunç bir hal aldı. Her şey allak bullak oldu. Sular yükseldi. Hiçbir yer gözükmüyordu. Her taraf su oldu. Ağaçlar, evler sular altında kaldı. Kafirler kaçtılar. Kendilerini kurtarmak için dağlara sığındılar. O zaman Nuh geminin pencerelerinden birinin önünde etrafı seyrediyordu. Bir de baktı ki kendi evlatlarından biri bir taşın tepesine doğru koşuyor. Bu oğlan ona iman etmemişti. Babası geminin kapılarını kapamazdan önce bir fırsatını bulmuş, ona görünmeden gemiden kaçmıştı. Nuh yüksek sesiyle bağırmaya başladı. Ey yavrucuğum, gel sen de bizimle beraber gel. Gemiye bin, kafirlerle beraber olma dedi. Oğlu, ben dağa sığınırım, o beni sudan korur dedi. Nuh tekrar haykırdı. Allah'ın hükmünden bugün artık kurtuluş yok. Ancak onun lütfuna sığınanlar hariç. O anda yüksek bir dalga geldi. Genci ufak dalgalarla birlikte önünde sürükledi ve altına aldı. Babasının gözünden kayboldu. Gemi geceli gündüzlü, kocaman dağlar gibi o yüksek dalgalar arasında yüzüyordu. Tufan yükseldikçe yükseldi. Dağları tepeleri aştı. Yeryüzünde görünür ne varsa hepsini örttü. Gemide Nuh ile olanlardan başka insan, hayvan, kuş ve diğer canlı ne varsa hepsi öldüler. O zaman Allah yere suyunu çek, göğe ey gök sen de yeter yağmurunu tut dedi. Yağmur, gök gürültüsü, şimşek durdu, bulutlar sıyrıldı. Güneş doğdu, yeryüzünü kaplayan sular çekildi. Nuh'un gemisi Cudi dağına yanaştı, durdu. Lakin geminin kapıları, pencereleri hep kapalı ve içindekiler tamamen karanlıklar içindeydiler. Nuh geminin durduğunu, hareket etmediğini hissetti. Pencereyi açıp olup bitenleri görmek istedi. Pencereyi açınca güneşin ışığı içeri süzüldü. İçindekiler uzun zamandan beri hiçbir şeyi görmüyorlardı. Sevinçlerinden çırpınıp bağırışmaya başladılar. Aslan kaplan hırladı, kurt uludu, köpek havladı, kedi miyavladı, deve böğürdü. Koyun meledi, at kişnedi, eşek anırdı, horoz öttü. Karga gak gak dedi. Serçeler, kuşlar cıvıl cıvıl ötmeye başladı.
İnsanların sesleriyle hayvanların sesleri birbirine karıştı. Herkes bizi kurtaran Allah'a hamdolsun. Bizi kurtaran Allah'a şükürler olsun diyor. Kapıyı aç, kapıyı aç da dışarı çıkalım ey Nuh diye bağırıyordu. Fakat Nuh onlara sabırlı olun, acele etmeyin. Yere inmeden önce bekleyin de yerin durumunu öğrenelim. Çamura batmayalım diyordu. Nuh yerin kuruduğunu öğrenince geminin kapılarını açtı. Evvela yırtıcı hayvanları, kuşları salıverdi. Onlar uzaklaştıktan sonra ehli hayvan ve kuşlar bıraktı. Ve daha sonra da kendisi, yakınları, evlatları ve beraberindeki iman edenler çıktılar. Nuh, akrabası ve evlatları arasında tufanda boğulan genç oğlunu göremeyince çok üzüldü. Gözleri yaşardı. Allah'a yalvardı. Ey Rabbim dedi. Oğlum ailem efradından idi. Sen bana bütün efradı ailemi kurtaracağını vaat etmiştin. Ey Rabbim, evladımı bana iade et ey Rabbim. Sen hakimlerin hakimisin. Yüce Tanrı ona, o senin ailenden sayılmaz. Çünkü o iyi bir iş yapmamıştır dedi. Nuh hata ettiğini anladı. Çünkü onun bu oğlu kafir olmuştu. Ona layık bir evlat olmamıştı. Allah onu Nuh'un evladı saymadı. Onun tekrar hayata kavuşması için ona dua etmek doğru değildir dedi. Nuh, Allah'ın kendisine gazap etmesinden korktu. Çünkü o kafir olan oğlunun dirilmesini ondan istemişti. Rabbine kendisini affetmesini, yargılamamasını niyaz etti. Kafir olan evladın kendisinden olmaması icap ettiğini bilmiyordu. Allah duasını kabul etti. Ondan razı oldu. Ona ey Nuh, sen ve senin neslin yeryüzünde yaşayın. Ekin, biçin, imar edin dedi. Nuh ve beraberindekiler ekin ekmeye, tohumlar dikmeye, evler yapmaya başladılar. Tufandan sonra harap olan yeryüzü tekrar imara kavuştu.